yoktu. Merhaba. SYM Joymax Z'ler. 2 tane Ankara'da. Bir siyah bir beyaz. 2 gün oldu satın alalı. Daha önce Joymax 2015 modelini kullanıyordum. Eski Joymax'ten farkı gördüğüm birkaç şeyi söyleyeyim. Kadranı gece çok güzel görünüyor. Renkli siyah plastiğe karbon fiber görünümü yapmışlar. Önde de var, yanlarda da var. İnternetten gördüğüm zaman beyazı bana beyaz kısımları çok az göründüğü için stickerla biraz daha siyah yerleri de renklendiririm diye düşünmüştüm ama öyle değil. Siyah kısmı çok az ve aşağıda kalıyor. Şimdilik sticker belki yaparım, belki yapmam. Ondan sonra önceki Joymax'ten farkı şurada akü vardı eski Joymax'te. Bunda yine akü var. Tek fark olarak radyatörün kapağını da buraya koymuşlar. Yani antifriz değiştirmek için ya da kışın aküyü söküp de 2-3 ay kullanmayacağımız zaman motoru sadece 2 vidayı sökerek aküyü oradan kolayca alabileceğiz. Çünkü benim motorum 3 ay 4 ay yatıyor. Aküyü de motorun üzerinde bırakınca bir kez tamamen boşaltsa bile ondan sonra aküyü öldürüyorsunuz. Onun için akünün şarjı önemli. Antifrizi de değiştirmek için önemli. Sadece 2 yıl garanti süresi boyunca motoru servise götürmek zorunda kalacağız. Ondan sonra her şeyini kendim kolayca yapabileceğim. Hava filtresi kısmı diğerleriyle aynı eski Joymax'te. Ondan sonra eski Joymax'ten farklı olarak bir de motorun yağ kısmı var. Bakın şurada. İçindeki yağ görünüyor. Rodaj dönemi biterken belki buradan da rengin değiştiğini anlayabiliriz. Ondan sonra burada karbon görünümü. SYM'nin işçiliği, mekaniği, metalleri çok iyi. Ben daha başka bir markanın daha şeylerine baktım. Şuna bakın. Yani kaynaklarına, metallerine, kullanılan malzemenin birleşme yerlerine SYM o işi sağlam yapıyor. Joymax Z'ye kötü diyorlar. Bence Joymax Z'nin tek kötü yanı şu olabilir. Honda'nın hem Civic hem de City modeli var ya. Önceki Joymax Civic ise bu City modeli. Ama sonuçta aynı üreticiden, aynı fabrikadan çıkıyor. Onun için kötü diyebileceğim bir şey yok. Bir de karşılaştırabileceğim koltuğu var, selesi. Daha önceki Joymax'in selesinin sırt kısmı 2 ya da 3 kademeliydi ve biraz daha yüksekti. Şu kısmı biraz daha genişti. Oturduğum zaman ben buraya elimi yumruğumu koyabiliyordum. Şimdi elim burada aşağıya boşluğa kalıyor ve kalçamıza koltuğun değen kısmı daha az olduğu için belki uzun yolda diğeri kadar rahat olmayabilir. Koltuğu farklı, biraz daha ön tarafı kısa ve ince. Burası da eğimi var. Oturduğunuz zaman kalçanız geriye, şurası çukura geliyor. Burası dümdüz değil yani. Sele yüksekliği diğeriyle eski Joymax'te aynı görünüyor, 77 santim, ama bunu biraz daha alçak buldum ben. Boyum 1.85. Ondan sonra başka bir markanın Max Scooter'ında belki önemli belki değil ama şu kaynaklara, şu kullanılan metalin inceliğine, kalınlığına baktım. Ondan sonra şuradaki kaynaklara bakın. Gelelim kumanda kısmına. Anahtara birkaç şey daha eklemişler. Yani bir anahtarla on, off, motoru açıp kapatabiliyorsunuz. Ondan sonra direksiyonu kilitliyorsunuz. Ondan sonra sele bagajını da bununla açıyorsunuz yine sola çevirdiğiniz zaman. Burada ışığı var. Kontak açıkken yanacak ışık. Evet. Ondan sonra buraya bir evrak gözü gibi bir şey koymuşlar. Şunun altında şase numarası var. Gördün mü Metin? Evet. Bu çektiğimiz zaman çıkıyor. Şurada vidaları olabilir. Yok herhalde. Şase numarası bunun arkasında. Ondan sonra kolayca kilitleniyor, kapanıyor. Yani nasıl bir kapanmasını bekliyor insanlar bilmiyorum. Bazen kapanmıyor diye vururlar ya. Kapanıyor işte. Bu plastiğin kalitesinden söz etmek isterlerse, öncekinde mesela şu contalar yoktu. Bakın buraya adam conta koymuş içine su sızmasın diye. Çıkıyor mu? Sadece USB. Yani önceki gözde büyüklüğü aynı. Çakmaklık yerine USB koymuşlar. O daha iyi. Çünkü internette görmüştüm. Biri
tekerlekleri şişirmek için çakmaklıktan çalışan pompa kullanmış. Sigortasını yakmış. Yüksek akım çektiği için. Ondan sonra camlar. Camlar seviye ayarlı ama öyle sürekli istediğiniz zaman ayarlayalım diye yapılmamış. Sadece şu siyah parçanın burada bir vidası var. O vidayı söktüğünüz zaman bu siyah çıt çıtlı çıkıyor. Alyenlerle 2 tane vida burada, 2 tane vida burada, onları söküyorsunuz. Ondan sonra camı bir kademe aşağı indirebiliyorsunuz. Şurada bakın. Yani ben en yüksekte kullanıyorum şimdi. Ondan sonra şimdiye kadar 2 kişide rastladığım bir şeyi söylemek istiyorum size. Şu sinyal var ya. Sola veriyorum, ondan sonra sıfırlamak için uğraşıyorum, öbürüne gidiyor diyorlar ya bazıları. Çoğu insan biliyor tabii ki de. Buna yapılacak şey şu. Üstüne basacaklar. Ondan sonra selektör yine var. Park yok demişlerdi sanırım birileri. Park. Tek farkı ne? Sis farı yok. Onda da sis farını nerede kullanıyorsunuz zaten. Sonra jant ve ön amortisör aynı. Ön çamurluğun alt kısmını biraz daha uzatmışlar. Aşağıya doğru bakın. Motorun üzerine asla çamur atmasın diye. Ondan sonra şeyi de göstereyim. Kapatıyoruz. Depo kapağı. Depo kapağı da off'tayken bastırarak sağa çevirdiğimiz zaman böylece burada kilit yok. O da buraya kontağa bağlı. Ondan sonra burada bir delik, yakıtın fazlasını aşağı atsın diye dışarıya taşanları. Ama o yakıtta iz bırakmayan bir yakıt zaten. Ondan sonra aynalar. Eski Joymax'te herkesin şikayeti, benim de kırıldı bir aynam. Yaptırmadım, bantlayıp da kullanmıştım. Çünkü 1000 lira aynaya para versem ondan sonra yeniden kırılsa canım yanacak. SM'de alın size ayna madem demiş. Gidona koymuş. Koyabileceği basit bir aynayı. Görüntüsü güzel. Ayna fena değil. Burası plastiği basit gibi görünüyor ama aynada bir sorun olursa ister 50 liralık ister 500 liralık ayna koyarsınız diye tamamen bize bırakmış. Yani motor malzemesiyle, işçiliğiyle bence güzel. Daha güzeli vardır, daha pahalısı da vardır, daha çekicisi de vardır. Ama benim şikayet edeceğim bir şey yok. Diğer motorun yağını, hava filtresini, antifrizin her şeyini kendim değiştiriyordum. Bunda 2 yıl boyunca mecbur servise gideceğiz. Bir de bunda fark ettiğim bir şey, şu soğutucu var ya, şu soğutucunun kablolarını görmek istemezdim. Yani 1 santimle soğutucu yukarıda olsa o kablolar orada görünmeyecekti. Bunu da böyle yapmışlar. Büyük ihtimalle SYM yakında yeni modelini çıkartır bunun. Ayrıca bu arada şey de söyleyeyim. Kurusim'in Türkiye'ye getirmeyeceklermiş artık. Çünkü fiyat farkı çok yüksek olduğu için, çok pahalı olduğu için Türkiye'de satılmaz diye getirmiyorlar. TL500 modelinin bu yıl geleceği söyleniyordu ama o da virüs yüzünden ertelendi. Senin söyleyeceğin bir şey var mı buradaki fark ettiğin? Bir de bu sen zaten hepsini anlattın. Başka bir markayla ben amortisörüne dikkat etmiştim bayisine gittiğim zaman. Şu amortisörün içinde siyah plastik kullanmış adamlar. Ve yay o plastiğe sürtüyor. Yani çok komik, garip bir şey. Koskoca marka o kadar paraya motor yapıyor. Amortisörü RC'lerde bile olmayan amortisör koymuş içine. Yay oynuyor falan. Bir de özellikle onun kapağı kapalı kalsın diye yazmışlar. Nerenin? Sigortanın mı? Orada şey var ya içinde. Sigortanın kapağını mı kapalı? USB çıkışı mı var orada? Ha tabii ki. Koyduğun herhangi bir metal bir şey aç adam. Kapatabilirsin.